Şafak hocam. Jülide Hanım'ın misafiri Melek Hanım mıydı? Hocam Melek çok eski bir aile dostumuz. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Şükür Allah'ıma kavuştuk. Siz başkası mı sanmıştınız benim misafirimi? Ben mi? Ben sanmıştım ki... Hoş geldiniz Melek Hanım. Sağ olun Şafak Bey. Ben adınızı çok duydum. Yani çocuklardan. Sağ olsunlar. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Çok memnun oldum tanıştığımıza Melek Hanım. Ben de. Hoşça kalın hocam. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz öğretmenim. Okulda görüşürüz çocuklar. Misafir kadınmış. Benim de aklıma neler... Kocası döndü mü gerçekten acaba? Hiç bahsetmemişti halbuki. Emirhan da babam öldü demişti ama... Adamla araları kötüydü herhalde. O yüzden belki. Şimdi de barışıyorlar demek ki. Öğretmenim sonra bize de gelir misiniz? Annem yine kakaolu süt yapar ikimize. Olmaz mı? Yani bugün olmasa da olur öğretmenim. Hatta sonra gelin siz. Haftaya falan. Niye fikir değiştirdin Emirhan? Hani kakaolu süt içecektik? Öğretmenim ben aslında... Oğlum beslenmeni aldın değil mi? Masanın üstüne bırakmıştım. Unutmadın inşallah.
Unutmadım. Her şeyim çantamda. Aferin. Şafak Bey kusura bakmayın. Emirhan sizi çok seviyor da o yüzden bazen böyle heyecanlanabiliyor. Bizim bir süredir evimizde bir misafir var da. Misafir mi? Evet. Ne zaman gideceğini bilmediğimiz için de Emirhan'ı uyarmak durumunda kaldım. O da toparlayamadı tabii. Misafiriniz sizinle mi yaşayacak artık? Bilmiyorum. Yani tabii bu da ihtimal dahilinde. Pek emin değilim ama bakacağız artık. Anladım. Ben çok seviyorum onu. İnşallah hep bizde kalır. Birlikte yaşayacaklar demek. Jülide emin değilim dedi ama Emirhan çok mutlu. Jülide de onun mutluluğunu düşünüp yeniden... Benim kuruntummuş meğer. Emirhan da babasının öldüğünü söylemişti bana. İnsan ne tuhaf şeylere ikna ediyor kendini. Aşıkken. Ben en iyisi biraz yürüyeyim. Ona bir şey olmasın Yıldız teyze. Ne olur ona bir şey olmasın. Kuzum merak etme sen. Şimdi hastaneye götürecekler. Allah'ın izniyle iyi olacak inşallah. Kerem oğlum. Kerem oğlum. Ambulans çıktı şimdi. Ben de garajdan arabayı alacağım. Hümeyra Hanım'la Süreyya. Onlar kapıda bekliyorlar. Oğlum ben de gelseydim ne olur. Yıldız'ım siz burada bekleyin, haberleşiriz, tamam? Macide teyze ne oldu Yıldız teyze? Nesi var? Ah be kuzum ben de bilmiyorum ki ama şimdi onu hastaneye götürdüler. Bakacaklar. Merak etme sen, tamam mı kuzum? Doktorlar iyileştirecek mi onu? İyileştirecekler tabii kızım. İlaç verecekler, tedavi edecekler. İyi olacak Macide teyze. Yerde öyle hareketsiz yatıyordu. Kıpırdamıyordu bile. Ne olur ona bir şey olmasın Yıldız teyze. Ne olur. Ah Elif'im ah. Benim de tek arzum bu. Allah'ım sen yardım et. Tez vakitte şifasını ver. Onu evlatlarına, doğacak torununa bağışla ya Rabbim. Yıldız abla. Ne oldu? Kilere inmiştim. Belli belirsiz sesler duydum. Sonra ambulans sesleri filan. Salona bir baktım kimse yok. Sorma Vildan neler oldu. Ay birine bir şey olmuş. Kime? Ha ne oldu söylesene. Macide Hanım hastaneye kaldırdılar. Ne? Ay elim ayağım boşaldı. Niye? Mutfaktaydım. Hümeyra Hanım'ın bağırışlarını duydum.
Fırladım gittim. Ay bir de baktım ki yerde böyle ölü gibi boylu boyunca yatıyor. Ay ölmüş olmasın. Baktınız mı kalbine filan? Ay Allah korusun birden. Ben de ilk başta öyle zannettim. Ama sonra Süreyya baktı nabzı atıyor dedi. Sonra işte hemen ambulans çağrıldı. Hep birlikte de hastaneye gittiler. Ay şok oldum ya. Çok üzüldüm. Keşke inmeseydim kilere. Bir yardımım falan dokunurdu. Ya sen ne yapabilirdin ki? Bizim bile elimizden ambulansı çağırmaktan başka bir şey gelmedi ki. İnşallah bir şey olmaz kadıncağıza. İnşallah birden inşallah. Allah'ım dualarımızı duysun. Bir an evvel Macide Hanım'ın iyi haberlerini alalım ne olur. Buz kestim vallahi. Tamam, son zamanlarda biraz halsizdi filan ama... Hay Allah ya. İnşallah yetiştirirler hastaneye. Hayırdır bu saatte? Efendim hayatım? Tarık. Hayatım bir saniye telaşlandırma beni. Ne oldu? Bebeğimize mi bir şey oldu? Anne. Ne oldu Valide Hanım'a? Tarık annem çok fena. Ben hiç iyi değilim. Tamam dur. Tek tek anlat şunu. Ne oldu? Neredesiniz? Hastaneye gidiyor. Tarık ne olur. Bak ben konuşamıyorum. Ver bana canım tamam. Tarık abi ben Parla. Macide teyze rahatsızlandı. Tamam. Hemen geliyorum. Bitti bu iş. Demek yolun sonuna geldin Macide Hanım. Öyle diyelim. Şimdiden Allah taksiratını affetsin. Allah'ım sen yardım et kurban oldu. Macide Hanım'a bir şey olursa biz ne yaparız? Onsuz nice olur bizim halimiz. Neden öyle söylüyorsun Yıldız teyze? Macide teyze ölecek mi yoksa? Hiç olur mu öyle şey sarı papatya? Allah esirgesin. Ya ben üzüntüden ne dediğimi biliyor muyum? Sen bakma benim lafıma. Hem bak Hümeyra ablan da Kerem abin de yanındalar. Onu en iyi doktorlara gösterecekler. Eskisinden de sağlıklı olacak Macide teyzen. Bir an önce iyileşsin. Eve dönsün istiyorum. Gör bak öyle olacak. Demişti dersin sonra Yıldız teyzem. Efendim Tarık Bey. Müsait misin? Evet, şimdi konuşabiliyorum. Güzel. Hümeyra ile konuştum az önce. Macide Hanım'la ilgili güzel haberler var sanki. Onu son yolculuğuna uğurlamaya başladık galiba ha? Söyle bakalım. Evet, öyle görünüyor. Şu işi bir başından anlatsana bana. Nasıl oldu? Ben yanlarında değildim. Ama bildiğim kadarıyla Macide Hanım odasında yerde baygın yatıyormuş. Hümeyra Hanım girmiş.
Onu öyle yatıyor görünce kötü olmuş haliyle. Uyandırmaya çalışmış annesini. Ama kendine gelmeyince panik olmuş. Kerem Bey, Parla Hanım, Süreyya falan doluştular odaya. Macide Hanım kendine gelmeyince ambulans çağırdılar. Kendileri de arkalarından gittiler. Yıldız abla, Elif ve ben varım konakta. Çok şahane. Demek istediğimiz sona yaklaşıyoruz. Neyse ben şimdi hastaneye gidiyorum fazla gecikmeden. Sen de buraya hemen gel. Yakın mesafede olalım. Bir gelişme olursa bu sırada haber etmeyi unutma sakın. Nasıl isterseniz. Ha, bu arada yardımların için teşekkür ederim. Macide Hanım'ın helvasını kavurduğumuzda sana bir güzellik düşüneceğim. Aklımda yani merak etme. Hadi çık şimdi. Orada görüşürüz. Kocasıysa gelir kalır tabii. Kimsenin bir lafı olamaz. Ama bunda haller başka komşu başka. Kesin boşadı herifi. Boşandığı kocayı eve alınca da saklayacak tabii. Ölmüştü bunun kocası hani. Duldu. Saf saf konuşma kız. Dulluk filan hep palavra. Gördü tabii şafağımı. Anında gömdü kocayı uyanık Jülide. Ama Hafiye Leman var burada, Hafiye Leman. Adamın ipliğini böyle pazara çıkarırlar işte. Hoş geldin Şafak oğlum. Ben de tam çıkıyordum. Hoş bulduk Nalan teyze. Görüşürüz komşu. Görüşürüz Leman'cığım. Kapıyı arkandan çekiver ha. Anne biz seninle ne konuşmuştuk? Hani Jülide Hanım hakkında asılsız iftiralarda bulunmayacaktın artık? Ne asılsız ay. Gözlerimle gördüm, girdi eve adam. Ev bu anne, ev. Usta da girecek, tamirci de. Senin Jülide Hanım'ın kocası diye bahsettiğin kişi yakın bir dostları olan kadınmış. Bir dakika. Sen nereden biliyorsun peki? Yoksa sen kalkıp... Anne ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun? Bu ne pervasızlıktır ya. Söylediği lafların kimi inciteceği hiç umurumda bile değil. Öyle sorumu cevaplamadan odalara çekilmek yok. Söyle bakalım. Sen nereden biliyorsun Jülide'nin misafirinin kadın olduğunu? Anne lütfen beni yalnız bırakır mısın? Bırakamam efendim. Yoksa kadının evine mi gittin? Ne dedin? Ha? Annem böyle böyle dedi. İşin aslı nedir diye mi sordun? Sordum de. De şuraya düşüp bayılayım hemen. Anne hiç seninle tartışacak havamda değilim. Lütfen çıkar mısın? Hayır. Lütfen. Ne yapıyorsun? Söyleyeceklerim bitmedi. Sonra anne, sonra. Lütfen aşağı iner misin? Lütfen anne. Jülide.
yapma böyle. Bak bebişe bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ya anneme kötü bir şey olursa? Ya bir daha onu göremezsem? Hümeyra, tatlım yapma böyle. Bak Macide teyzeye hiçbir şey olmayacak. Emin ellerde, inan bana. İyi düşünelim ki iyi olsun. Hadi ağlama artık. Macide Hanım'ın durumu nasıl? İyi mi? Bildan. Kerem Bey, çok geçmiş olsun. Ben durumu sonradan öğrendim. Çok üzüldüm. Duyar duymaz fırlayıp geldim. İçim rahat etmezdi öteki türlü. Çok sağ ol Vildan. Sağ ol. Durumu nasıl, bir gelişme var mı? Doktorlar ilgileniyor işte. Biz de bilmiyoruz henüz ne olduğunu. Birdenbire nasıl böyle oldu? Hiç aklım almadı. İnşallah iyi haberlerini alacağız. İnşallah. Ya niye kimse hiçbir şey söylemiyor Kerem? Sen bir şeyler yap. Ablacığım, bak ne olursun böyle yapma. Şu anda beklemekten başka çaremiz yok. Anladın mı? Başka hiçbir çaremiz yok. Allah'ım sen anneme güç ver ne olur. İyileşsin bir an önce. Nabız hala çok düşük hocam. Öncelikli olarak nabız değerini normale getirmemiz gerekiyor. İlacın dozunu 5'e yükselt. Tabii hocam. Tarık abi de geliyor. Herkese geçmiş olsun. Hayatım. Annemi yoğun bakıma aldılar. Ya durumu ciddiymiş. Doktorların, hemşirelerin biri girip biri çıkıyor. Tamam canım, tamam. Sakin ol. Tamam hayatım, sakin ol. Olamıyorum. Sen de annemi öyle görseydin hak verirdin bana. Allah'ım sen yardım et. Tamam canım. Anlıyorum. Bak kolay değil biliyorum. Biliyorum ama dirayetli olmak durumundasın. Kendini koyvermek yok, tamam mı? Karnındaki bebeğimizi düşün. Değil mi hayatım? Hadi gel, otur bir, sakinleş. Hadi gel. Gel. Geç bakalım. Su var mı? Ben vereyim hemen. Çekil sen. Hallederim ben. Canım. Hiç Hümeyra'cığım sakinleş. Tarık abi haklı. Sen şu an bebeğini düşünmek zorundasın. Valide Hanım çok güçlü bir kadın. Eminim atlatacaktır. Canım. Keremciğim, doktorlar bir şey dedim ya. Ne diyorlar? Maalesef. Bir haber yok. Gözetim altında tutuyorlar işte. Valide Hanım iyi olacak. Merak etmeyin. Eminim. Çok iyi olacak.
Eskiden de böyle karşılıklı çay içerdik, demlik demlik. Bir bitmeden diğerini koyardık ocağa. Yanında da senin meşhur kurabiyelerin olurdu hep. Yusuf'un Saf'ı kitap kafeye çevirdikten sonra senin kurabiyelerinden müşterilere de ikram ederdik. Hatırladın mı Melek? Ay görmeliydin Jülideciğim. Gelen müşteriler her seferinde bir daha isterdi. Biliyorum abla. Sahiden çok lezzetli Melek'in kurabiyeleri. Sağ olsun bize de yapmıştı ya. Doğru canım doğru. Ay, sadece kurabiyeleri mi? Melek başka konularda da çok becerikliydi canım. Bak bunu kesin hatırlarsın. Bir keresinde bir kafe açmıştın. Adı da Elif'in mutfağıydı. Elif de sana yardım ediyordu ufaktan. Hatırladın mı? Hatta ben de açılışına bir şeyler yapıp getirmiştim. Melekciğim zorla kendini biraz. Ha? Anımsayacaksın. Ay ne güzel günlerdi böyle düşündükçe. Hatta bak aklıma ne geldi şimdi. Biz arabayla çeyizlik satarken sen de bize destek olmak için havlu işliyordun. Bunu hatırlıyor musun Melek? Yok. Hatırlamıyorum. Böyle lale motifleri işliyordun ya kenarlarına. Hatta sümbüller falan. Hiç mi aklına gelmiyor? Hayır. Ya lütfen benim daha fazla üstüme gelmeyin. Ben iyi değilim. Çok sıcak burası. Ben hava alacağım. Melek özür dilerim. Dur nereye gidiyorsun? Dur, ben de geliyorum Melek. Abla dur montlarınızı verin. Benim. Ver Jülide ver. Jülide dükkan sana emanet. Biz oradan eve geçeriz. Hay Allah ya. Bu çocuk nereden öğrendi Jülide denen o kadının misafirinin kim olduğunu? Yoksa gidip sordu mu? Ya kapısına falan dayandıysa Allah korusun. Yok ama. Benim Şafağım yapmaz öyle şeyler. Yapmaz yapmasına da. Peki o zaman nasıl? Anne ben biraz çıkıyorum, dolaşacağım. Dur, nereye gidiyorsun Şafak böyle acele? Gitti. Duvarlar üstüme geliyor Süreyya. Koca konağa sığamadım. Nasıl Macide Hanım'dan bir haber var mı? Bir gelişme yok Yıldız abla. Hala kendine gelmedi. Bekliyoruz işte. Of, dua edip duruyorum durmadan. Allah dualarımızı duysun da Macide Hanım bir an evvel sağlıkla, sıhhatle evine dönsün. Yani inşallah ben inanıyorum Macide teyze iyi olacak. Hümeyra Hanım'la Kerem oğlum nasıl? Nasıl olsunlar ki? Perişan haldeler. Yok ben yanlarında değilim. Şimdi kantine indim su falan alacağım herkese. Tamam kızım tamam. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Bir gelişme falan olursa muhakkak haberdar edeceğim seni Yıldız abla merak etme. Tamam Süreyya'm Allah razı olsun. Senden de Yıldız ablacığım. Lütfen Elif'e falan da göz kulak ol olur mu? Çok korktum. Tamam. Tamam sağ ol. Çok sağ ol kardeşim. Kaç gündür bu günleri bekliyorduk biz. Rica ederim abla, yardım edeyim mi? Ay yok sağ ol. Hafif zaten. Ben hallederim. Kolay gelsin sana. Sağ ol abla, sana da. Kolay gelsin. Sağ olun Şafak Bey. Hoş geldiniz. Koliyi taşıdığınızı görünce
Yardım etmek istemiştim ama siz yerleştirmişsiniz bile. Eksik olmayın, hafifti zaten. Tülay ablalar yok mu? Anladım. Madem teksiniz, ben şunu açmanıza yardımcı olayım. Ya zahmet olmasaydı. Yo, hiç olmaz. Bir işim yoktu zaten. Bunu da sıfır bantlamışlar. Açılmıyor. Kalem gibi bir şey var mı? Ben onunla açayım. Bir de ben deneyeyim. Kusura bakmayın, ben şey olsun istememiştim yani. İşinize müdahale etmek istememiştim. Yo, ben bir şey yapmadım. Oldu işte. Bundan sonrası kolay artık. Elinize sağlık. Rica ederim. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Siz de rahat rahat işinizi yapın. Yünleri mi yerleştireceksiniz? Evet. Ben de size yardım edeyim. Olmaz mı? Yani bir işiniz yoksa, eğer zahmet olmayacaksa. Ne zahmeti? Ya nasıl oldu böyle birden ya? Nasıl oldu? Hayatım yapma lütfen. Tamam sakin ol. Ya çok kötüydü ama Tarık. Öldü sandım onu. Tamam bak lütfen sakin olmaya çalış. Lütfen. Abla bak, böyle yaparak kendine zarar veriyorsun. Bir de sana bir şey olmasına katlanamam ben, anlıyor musun? Şu anda annem için güçlü olmamız gerekiyor. Bu kadar. Evet canım, Kerem haklı. Hadi toparlamaya çalış kendini biraz. Yok, anlamıyorum. Anlayamıyorum. İlaçlarını her gün düzenli olarak veriyorduk. Ya gözümüzün önündeydi. Hayatım tamam. Ağlama ama böyle bak. Ben de kötü oluyorum yapma. Ya ona bir şey olursa, ya torununu göremezse? Hayır. 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 Aklına asla böyle bir şey getirme. Evet Hümeyra. Ne olursun. Hem doktorlar onunla çok iyi ilgileniyor. Geçecek bak, bunların hepsi geçecek. Çok korkuyorum, çok. Anlıyorum. Benim de içim paramparça. Ama kuvvetli olmak zorundayız. Seni ve çocuğunu düşünmek zorundayım. Ona hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Valide Hanım iyileşecek. O çok güçlü bir kadın. Tamam mı? O iyileşecek, merak etme. Oksijeni artıralım. Tamam hocam. Onun dışında testin sonuçlarını beklemekten başka bir çaremiz yok. Sonuçlar çıkar çıkmaz bana haber veriyorsun. Tabii hocam.
Doktor hanım, annemin durumu nasıl? Annenizin durumu ciddiyetini koruyor maalesef. Atlatacak ama değil mi? Evet, sakin ol. Ya evet abla bir dur dinleyelim. Ailecek şoktayız. Bizi mazur görün doktor hanım. Anneniz buraya getirildiğinde nabzı çok düşüktü. Şu an gerekli olan işlemler yapılmaya devam ediliyor. Önceliğimiz nabzı normal seviyelere çekmek. Bunun için uğraşıyoruz. Peki bunun tehlikesi nedir? Lütfen daha açık konuşun. Bakın şu anda kesin olarak net bir şey söyleyemiyoruz. Teknikler hala devam ediyor. Peki annem tansiyon hastasıydı ama ilaçlarını alıyordu. Biz de işte tam onu öğrenmeye çalışıyoruz. Buna neyin sebep olduğunu. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Sonuçlar çıkınca tekrar haberleşiriz. Peki. Elimizden geleni yapıyoruz. Endişe etmeyin. Şafak Bey, çok teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Rica ederim. Çok hoşuma gitti sizinle böyle birlikte. Yani şey diyecektim. Size yardım etmek bana da çok iyi geldi. Eksik olmayın. Ben de çay için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Öğretmenliği seviyor musunuz? Seviyorum. Hem de çok. Peki zor olmuyor mu o kadar çocukla uğraşmak? Zor. Hatta bazen çok zor. Ama sınıf öğretmeni olunca okula başladıklarında çok küçük oluyorlar. Her şeyi o kadar açıklar ki o yaşlarda. Ne söyleseniz etkileniyorlar. Bazen verdiğim bir bilginin onların dünyasında ne kadar önemli olduğunu fark edip ben de ürküyorum. Söylediğim küçük bir şey bile karakterlerini etkileyebiliyor. Çok savunmasızlar çünkü. Endişelenmeyin bence. Siz çok iyi bir öğretmensiniz. Biz Tülay abla ile sizden çok konuşuyoruz. Yani çocuklar çok şanslı sizin gibi bir öğretmenler olduğu için. Ben de onları çok seviyorum. İkisi de pırlanta gibi çocuklar. Özellikle de Emirhan. Okuldaki en uslu, en zeki çocuklardan birisi. Tabii insan sizi tanıdıktan sonra başka türlü olamayacağını hemen anlıyor. Sağ olun. Belli ki verdiğimiz ilaç etkisini göstermeye başlamış. Ben daha çabuk etkisini göstereceğini düşünüyordum ama buna da şükür. Sonunda yaşlı buna öbür tarafa gönderiyoruz. Bu arada ilacı satın aldığım adam otopside doktorlar tarafından asla ilacın etkisinin görülmeyeceğini söyledi ve buna garanti verdi. O yüzden sen de rahat ol, tamam mı? Merak etme. Peki. Hele bir Macide Hanım ortadan kalksın. O günleri de görelim. Bak o zaman Tarık nasıl bir adama dönüşüyor. Ama merak etme. O günler geldiğinde seni de göreceğimden hiç kuşkun olmasın. Sağ ol. Bunca yemeğini asla karşılıksız bırakmayacağım. Hem ayrıca Tarık abi. Ne yapıyorsunuz burada? biz içecek bir şeyler alacaktık. Kantine gidiyorduk. Ha, ben su falan aldım ama. Çok iyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Sen ne araya gittin kantine? Ben telefon etmeye çıktın diye düşünüyordum.
Öyleydi ama dönerken bir kantine uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Bizim de kantine gitmemize gerek kalmadı. O zaman dönelim. Alayım ben şunu. Hümeyra Hanım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sağ ol. Tarık Bey. Ben de istemiyorum. Kerem. Su iç istersen iyi gelir. Yok sağ ol. Birkaç yudum iç hiç değilse. Lütfen. Süreyya, gerçekten istemiyorum. Bak böyle. Macide teyze uyandığı zaman biricik oğlunu hasta görmesin. O iyileşsin de. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. İyileşecek. Benim bu dünyada tanıdığım en güçlü ve dirayetli insanlardan biri o. Bütün zorlukların üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden gelecek. Eminim. Ne oldu? Bir gelişme mi var? Ha? Yaptığımız bazı tekniklerin sonucu belli oldu. Evet, nedir durum? Bunu size tam olarak söyleyebilmem için, yani bu test sonuçlarını değerlendirebilmem için Macide Hanım'ın kullandığı ilaçları bilmem gerekiyor. İlaçlar yanınızda mı? Görebilir miyim? Evet. Ambulanstaki görevli hatırlatmıştı bana. Bütün kullandığı ilaçları getirdim.